Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ve evrimi ile ilgili onun üzerinde video çektim. Bunun dışında 3-4 videoda konuyla ilgili bazı bilimsel ve felsefi sorunları ele almaya, konunun daha iyi anlaşılması için bu konularda da açıklık getirmeye çalıştım. Buraya kadar anlatılanlardan eminim ki beni dikkatle izleyen arkadaşlar bir takım sonuçlara ulaşmışlardır. Bu sonuçların en başında şu geliyor. Dilin kökeni ve evrimi konusu gerçekten çok çetrefilli, çok boyutlu, farklı düşünce alanlarının işin içine girmesi gereken karmaşık bir mesele. Bu sorunu halledebilmek için bütünsel ve geniş bir bakış açısı elde etmek gerekiyor. Bu konuyla ilgili sayısız kuramın, teorinin ve anlayışın olduğunu, bunların değişik örneklerinden söz etmiştim. Konuyla ilgili araştırma yapan arkadaşlarım mutlaka benim adlarını bile anmadığım, çok değişik ve ilginç dilin kökeni, dilin kendisiyle ilgili teorilerin ve varsayımların olduğunu görmüşlerdir. Zaten bu geçmişten bu yana böyle bir konu. Örneğin 1866'da Paris Dil Derneği bütün üyelerine, yani dönemin önde gelen araştırmacı ve bilim insanlarına dilin kökeni konusunda bildiri sunma ve tartışma açma yasağı getirmişti. Yani bilimsel bir kuruluşun böyle bir yasak getirilmesi anlamlıydı. Çünkü bu yasağın nedeni şuydu: dilin kökeni öylesine iştah açıcı ve değişik insanların görüş belirttikleri geniş bir alandı ki herkes dilin şu ya da bu özelliğini yakalayarak, oradan yürüyerek bir takım teoriler ortaya atıyorlardı ve bunlar çığ gibi büyüyordu. Dolayısıyla bununla baş edemedikleri için böyle bir yasak getirmek zorunda kalmışlardı. Benzer bir yasağı İngiltere'de, Londra'da ya Kraliyet Akademisi ya da benzeri gene bilim alanında yetkili bir kuruluşun da böyle bir yasak getirdiğini biliyoruz. Daha sonraki dönemde aslında bu anlayış pek değişmedi. Yani bu sorun öylesine bir çetrefilli bir sorundu ki örneğin semiyolojinin, yani gösterge bilimin kurucularından biri olarak geçen Ferdinand Saussure bu konuda şöyle demişti: ya dil verili bir olgudur. Bunun kökenini, aslını araştırmaya gerek yok. Zaten bunu yapma şansımız da yok. Dolayısıyla dili verili bir gerçeklik olarak ele alıp ona göre araştırmalarımızı yöneltmeliyiz. Yani dilin kökenini tartışmak boşuna bir çaba ve bize enerji kaybettirmekten başka bir işe yaramaz diyordu. Nitekim ona benzer başka birçok filozofun, düşünürün, araştırmacının da görüşleri vardı. Ta ki Darwin'in evrim teorisi ortaya çıkana, daha doğrusu ortaya çıkmaktan öte yerleşik ve bilimsel bir gerçek halini kendini dayatana kadar. Tabii bununla ilgili de sıkıntılı, zorlu bir süreç geçirildi. Bu süreç öylesine uzun sürdü ki günümüzde hala devam ediyor. Eğer videolardaki ele aldığım konuların bazılarına dikkat ederseniz, örneğin işte Chomsky'nin evrensel bir dil bilgisinden söz ettik. Yani bütün insanlar bir dil yeteneğiyle, dil organıyla doğuyorlar ve herkeste bu var diyordu ve buna ilişkin bir takım şeyler ortaya koyuyordu. O bölümde de anlatmaya çalıştığım gibi bu evrensel bir dil bilgisinin ne olduğu, bütün dillerde neden olduğu, nasıl olduğuna ilişkin hiç somut hiçbir şey yok. Sadece İngilizceden verdiği sayısız örnekler. Oysa ki tek bir dilden yaklaşık dünyadaki 7.000, bir de yok olmuş dilleri düşünün. Yani 10 binlerce dilin evrensel bir özelliğinin olduğunu söyleyebilmek, yani akla ziyan bir yaklaşımdı. Ve nitekim daha sonradan Chomsky'nin görüşleri hemen hemen günümüzde hala konunun kapsam ve genişliğini bilmeyen bazı insanlar sakız çiğner gibi bunlardan söz etseler de artık ciddi bilimsel disiplinlerde bu görüşlerin hiçbir kabulü yok. Benzer biçimde öncüsü Steven Pinker'ın olduğu bir takım başka düşünürler var. Onlar da dilin bir içgüdü olduğunu, işte dilde bir takım modüller olduğunu ve bu modüllerle dilin öğrenildiğini, dolayısıyla bir tür bilgisayar gibi beynimizin aslında yaşanan bir mutasyonla birlikte bu yeteneği kazandığını söylüyorlar.
Şimdi dikkat ederseniz bu teorilerin doğru olup olmadıklarından öte, yani bunların ortaya koydukları anlayışı eleştirmemiz gerekiyor. Şu anlayış da şu, yani konuyu iyice teknik ayrıntılara boğarak, içinden çıkılmaz hale getirerek insanların dilin ortaya çıkışı ve evrimiyle ilgili gerçeklere ulaşmaların önünde bir bariyer, bir set oluşturuyorlar. Dolayısıyla bunların da üzerinden gelmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmenin temel yolu Darwinci evrim teorisi ışığında dili oluşturucu düzeneklerin, mekanizmaların, yapıların nasıl geliştiğini gösterebilmek gerekiyor. Buraya kadar ele aldığım konularda bu konuda belli bir temel oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonraki ele alacağımız konular öğelerin gelişimini evrimsel süreçte izlemek, bu oluşturucu öğelerin nasıl gerçekleştiklerini ve türler babında nasıl bir gelişme göstererek günümüzdeki dil yetisinin ortaya çıktığını anlatmamız gerekiyor. Şimdi burada önümüzdeki en büyük engel, daha önce süper bir yarı spor araba arasındaki farkı anlatırken örneklemeye çalışmıştım. Neydi bu? Örneğin dıştan baktığınız zaman iki tane öküzün çektiği ilkel bir kanı taşıtıyla son derece süper bir spor arabayı karşılaştırmak akla ziyan bir şey gibi gözükebilir. Çünkü dıştan bakıldığında hemen hemen hiçbir ortak noktaları yok. Fakat konunun özüne gittiğimizde kanı arabası 2 ya da 4 tekerlekli fark etmez bir eksen üzerine tekerleklerin bağlanması ve bir gücün bunu çekmesiyle hareket eden bir araç. Spor arabası da esas olarak bu. Kanı arabasını çeken öküzler, fakat spor arabayı hareket ettiren içindeki motor. Ama onun dışında onun da 4 tekerleği var ve belli bir aksın üzerinde hareket ediyorlar. Şimdi birdenbire dışarıdan ilk bakışta kanı arabası ile spor arabası arasındaki ilişkiyi nasıl kurmakta zorlanıyorsak, dil konusunda da bizim yaşadığımız sıkıntıların en temeli bu. Yani insanlar böylesi bir evrimsel perspektiften bakmadıkları için, örneğin basit canlıların, basit derken yani evrimsel aşamada daha önceki canlılardan kastediyorum. Biliyorsunuz ben canlılar arasında gelişmişlik, gelişmemişlik diye bir ayrım yapmıyorum. Zaten bilimsel yaklaşım da budur. Örneğin kaplumbağalar 300-350 milyon yıldır yaşıyorlar. Yani bu kadar yıldır yaşayan bu canlıların gelişmemiş ve basit olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü bu kadar uzun süre yaşayabildiklerine göre onların da çok iyi becerdikleri bir şeyler var. Ya da bir köpek balıklarının örneğin. Köpek balıklarının bir takım yeteneklerini. Yani her canlıda gelişme gelişmeme işi göreli bir kavram. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bugün insan dili dediğimiz yetenek, beceri ya da kapasite, davranışlar bütünü, bunu oluşturan değişik aşamalar var. Yani örneğin biz iletişimi yalnızca konuşarak yapmıyoruz. Hepinizin bildiği gibi örneğin bugün doğalgaz kullanıyoruz. Doğalgazın içerisine üreticiler sarımsak kokusu ekliyorlar. Niye ekliyorlar? Çünkü sarımsak kokusu bize bir şeylerin işaretini veriyor, yani sinyal. Biz evimizde otururken sarımsak kokusunu duyduğumuz zaman buradan bir sinyal alıyoruz, bir işaret alıyoruz. Demek ki odamızda, tesisatta bir doğalgaz kaçağı var. Çünkü doğalgaz kokusuz, biliyorsunuz. Ama sarımsak kokusunu eğer aldığımız zaman hemen gidip doğalgaz şalterini indirmemiz gerekir ve yetkililere haber vermemiz gerekir. Ne oldu? Yani bizim burnumuzla koku alma yetinimiz bize dışarıdaki bir tehdit konusunda bir ipucu veriyor. Bunu başka ortamlarda is ve duman kokusuyla da ilintilendirin. İs ve duman kokusunu bir yerde duyduğumuzda, karanlıktaysak örneğin, bir duman kokusu, is kokusu geldiği zaman orada bir şeylerin tutuşmakta olduğunu anlayabiliriz. Bu da bizim için bir sinyaldir.
Peki bizdeki bu yeti gökten zembille mi indi? İnmedi. Daha önceki videolardan birini anlatmıştım. Örneğin bir kene sadece bütürik asit kokusuyla bütün yaşamını sürdürebiliyor. Yani bizim derimizde de bulunan bütürik asit denilen bileşik onun yaşamdaki en büyük iletişim aracı. Farelerin, diğer hayvanların kokuyla yaptıkları becerileri biliyoruz. Köpekler en somut örnek. Yani istediği kadar uzakta olsun, bir insanın bir iç çamaşırını ya da herhangi bir ayakkabısını, bir şeyini köpeğe koklattığımız zaman köpek bizi kilometrelerce o kokunun peşinde götürebiliyor. Yani o kayıp şeyi bulmamızı, kayıp insanı bulmamızı sağlayabiliyor. Demek ki koku da çok önemli. Peki biz başka ne yapıyoruz? Örneğin iletişim. Gözle iletişim, yani renkle. Örneğin Morse alfabesini hepiniz biliyorsunuz. Morse alfabesinden önce insanlar iletişim için, örneğin bir dönem Fransa'da Claude Chappe diye bir mühendisin geliştirdiği kuleler vardı. Bu kuleleri 5-10 kilometre mesafeyle belli tepelere koymuşlardı ve Fransa'nın 1800'lü yıllarda Fransa'nın çok önemli bölümlerinde bu kuleler vardı ve bu kulelerde hareket eden aynalar bulunuyordu. Bu aynalar vasıtasıyla Claude Chappe bazı bilgileri çok hızlı biçimde, yani o dönemin en hızlı iletişim araçları posta arabalardı ya da güvercinlerdi. Posta arabalarından ve güvercinlerden çok daha hızlı biçimde bu aynaları kullanarak bilgi iletebiliyordu. Aynı şey birçok basit canlı ışık kaynağına yönelerek ya da ışık kaynağından kaçarak, yani ışıkla ilgili hareketler vasıtasıyla da bir takım çevrelerindeki gelişmelerden haberdar olup kendilerini buna göre yönlendirebiliyorlar. Yani örneğin bu bitkilerden başlayarak gelişen canlılıkta bir yetenek. Örneğin hepinizin bildiği ayçiçek örneğin gün boyunca güneşe doğru döner. Niye dönüyor ki? Yani onun dönmesini sağlayan bir takım düzenekler var ve bu düzenekler bitkilerden başlayarak daha ondan sonraki hayvanlarda kademe kademe çok daha gelişmiştir. Kuşların renkli tüylerinin de bir mesaj iletim aracı olduğunu biliyoruz. Örneğin tavus kuşlarının sülünlerinin gösterişli tüyleri aslında onların sağlıklı olduklarını bildirerek dişileri çekici hale getirmek için kullandıkları bir şeydir. Dolayısıyla görmeyle, yani ışıkla ilgili bir takım sinyaller, iletişim işaretleri, yani bunlar da iletişim açısından çok önemli. Başka örneğin günümüzde kullandığımız sesin insan konuşması açısından önemi belli. Fakat bu ses bizden önce başka hayvanlarda ses kullanarak iletişimde bulunmuyorlar mıydı? Bulunuyorlar. En somut örnek kuşlardır. Kuşların değişik şarkılarını, değişik söyledikleri melodilerin aslında belli bir anlamlarının olduğunu bugün hayvan davranış bilimi çalışmaları ortaya koymuş durumda. Aynı durum balinaların çıkardıkları seslerle ilgili. Balinaların, fillerin, bunlar da çıkardıkları seslerle birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Bir başka iletişim aracı bildiğiniz gibi dil. Ama tadım organı olarak dil. Yani bizim ve birçok hayvanın çevresiyle kurduğu yaşamsal ilişkiler bakımından tatların büyük önemi var. Biliyorsunuz genellikle acı ve nahoş tadı olan yiyecekler bize zararlıdır. Yani örneğin kırmızı biber, baharatlar gibi çok istisnai durumlar dışında doğada genellikle bilmediğiniz bir meyve varsa alırsınız, dilinizi değdirirsiniz, acı bir tat geliyorsa onu yemezsiniz. Neden? Çünkü o vücudumuza zararlıdır ve bu bize bir işaret verir. Ama buna karşılık tadı tatlı ve hoş olan meyveler evrimsel olarak, biyolojik olarak da bize yararlıdır. Örneğin bebeklere bazı
mizah videolarında bebeklere limon falan tattırıldığında çocukların tuhaf tepkileri oluyor. Bu da normaldir. Çünkü ekşi tadı genellikle bizim organizmamız açısından olgunlaşmamış meyvelerin tadıdır ve dolayısıyla da ona karşı bir tepkimiz olması doğaldır. Demek ki biz tat organımız vasıtasıyla da çevremizle ilişki kurabiliyoruz. Onun verdiği olanaklarla belli sonuçlar çıkarabiliyoruz. Benzer bir durum dokunmayla da ilgilidir. Yani örneğin basit canlılar dediğimiz hidralar, bir takım bitkiler dokunmayla otomatikman bir takım davranışları değiştirirler. Hepinizin bildiği örneğin küstüm otu vardır. Küstüm otunun dibinde işte birbirine bağlı hücrelerin içerisinde su dolu mekanizma vardır. Ve bir dokunmayla herhangi bir sinyal geldiğinde bu sular hücreden boşaldığı için bitkinin yaprakları pat diye hemen düşer. Yani dolayısıyla küstüm otu dokunma hareketine böylesine bir tepki verir. Aynı şeyi hidralar ve denizdeki bir takım canlılarda da görüyoruz. Bazı böcek kapan bitkilerde de bu yetenek vardır. Ne yapıyor? Bir şey dokunduğu zaman anında onu avlayabiliyor ya da yakalayabiliyor. Peki bu yetenek bizde de var mı? Var. Gözleri görmeyen insanların kullandıkları Biril alfabesini düşünün. Biril alfabesinde yapılan tek şey kişinin önündeki Biril alfabesiyle yazılmış kabartmalı levhadaki yazıları parmaklarıyla dokunarak otomatikman anlar. Yani örneğin orada işte tek bir kabartı A harfidir, iki kabartı E harfidir, bir kabartı bir çizgi işte C harfidir falan. Yani bu alfabeyi öğrendiği zaman kolaylıkla onu dokunma duyusunu zihninde bir takım anlamlara çevirebilir. Yani konuyu uzatmak istemiyorum. Demek ki bizim dil dediğimiz olayı kavrayabilmemiz için dilin oluşturucusu yapı, düzenek ve mekanizmalar nasıl geliştiğini anlamamız gerekiyor. Fakat bunu anlayabilmemiz için de bizim evrim teorisi hakkında sağlam bilgilerimizin olması gerekiyor. Çünkü istediği kadar başarılı olsun, alanında çok başarılı araştırmacılar bile eğer evrim teorisi ve evrim teorisinin kapsamı hakkında sağlıklı bilgi ve anlayışa ulaşmamışlarsa yaptıkları araştırmalardan doğru sonuçlar çıkaramıyorlar. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda bizim dilin kökeni ve evrimi konusunu daha ayrıntılı biçimde ele alabilmemiz için sık sık bana gelen sorularda da bu karşıma çıkıyor. Yani örneğin bazı arkadaşlar şöyle diyorlar. Yani konuşmalarında sık sık Darwin'in evrim teorisine atıfta bulunarak ona dayalı olarak açıklamalar yaptığını söylüyorsun. Fakat sonuçta Darwin'in evrim teorisi de bir teori. Yani hatta geniş açıdan bakarsak bu da bir inanç meselesi. Yani bu konuya inanıyor olabilirsin. Tamam, o senin görüşündür ama yani bütün evrimsel konuları, yani dilin kökeni, insanın evrimi gibi konuların hepsini Darwinci teoriyle açıklaman ne derece doğru? Dolayısıyla bu soruya yanıt vermek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç videoda bu konuları ele almak istiyorum. Çünkü bu konularda net bir bakış açısına sahip olmadığımız zaman burada dilin adım adım gelişmesindeki basamakları aktarırken anlatacağımız bir takım konuların kavranması zor olacaktır. Yani Darwinci evrim teorisinden sık sık söz ediyor olmamı da kimileri yanlış düşünüyorlar. Ve diyorlar ki yani tamam Darwin deyip duruyorsun ama Darwin'in de bir sürü yanlışı vardı. Evet, vardı. Olması da kaçınılmazdı. Çünkü Darwin kitabını yayınladığında 1850'li yıllardı. Yani o dönem ne genetik vardı, ne bugünkü biyokimyanın ya da biyolojinin ulaşmış olduğu olanaklar vardı. Ama Darwin'in teorisi her şeye rağmen
insanlık tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Neden dönüm noktasıdır? Çünkü Darwin'den önce insanın ortaya çıkışı, dilin ortaya çıkışı, bir takım üst bilişsel faaliyetlerin nereden geldiği, nasıl olduğuna ilişkin sonsuz tartışmalar vardı ve bu tartışmalar genellikle ruha bağlı bir takım kavramsallaştırmalar ve bunlara yönelik önkabiller vasıtasıyla yürütülüyordu. Ama Darwin teorisinin ortaya çıkmasıyla birlikte biz bu işlerin çok daha bilimsel temelde ve sağlıklı biçimde ele alınma olanağına kavuştuk. Yani örneğin Darwin'in teorisi ilk çıkış bakımından ele alındığında çok basit. Nasıl basit? Yani canlılar bir anne babadan doğan 3 tane, 5 tane ya da 100 tane işte yavruyu düşünelim. Bunların her biri birbirinden farklıdır. Farklı özellikleri vardır. Buna varyasyon diyoruz, çeşitlilik diyoruz. Bu yavrulardaki çeşitliliğin nedenleri vardır ve belli bir nedenle bağlı olarak bu yavrular ana babalarından farklı bir takım özellikler geliştirirler. Geliştirdikleri bu özellikler eğer çevreye uyum gösterme bakımından onların yaşam mücadelelerinde bir başarı sağlıyorsa onlara bu başarıyı sağlayan özellikler seçilime uğrar. Buna doğal seçilim diyor Darwin. Ve doğal seçilimin sonucunda o canlının soyu giderek öne çıkar ve bu yaşam mücadelesinde diğer türlere karşı avantaj sağlayarak öne çıkar. Ve türleşme böyle olur. Darwin bunu söyledi ama Darwin bu sürecin nasıl olduğunu, annenin babanın özelliklerinin yavruya nasıl geçtiğini, bunların hiçbirisini bilmiyordu. Çünkü Darwin'in genetikten haberi yoktu. Bildiğiniz gibi bu canlılardaki fenotip farklılıkları dediğimiz yani bireysel farklılıkları yaratan bizim genlerimizde bulunan, kromozomlarımızda bulunan genlerdeki değişikliklerle ilgilidir. Ama Darwin ne gen biliyordu, ne kromozom biliyordu, ne DNA biliyordu. Bilmediği için Darwin'in örneğin bu konudaki anlayışı Hipokrat'ın da savunduğu bir anlayıştı ve Darwin de aslında bu anlayışın bir çeşitlemesini savunuyordu. Neydi bu pangenezis anlayışı? Hipokrat diyordu ki annenin ve babanın üreme hücrelerinde onun vücudunu, doğacak yavrunun vücudunu oluşturacak organların küçük minyatür örnekleri vardır. Ve bu örnekler ikisi birleştikten sonra bütünleşerek yavruyu meydana getirir. Darwin de buna benzer bir şey savunuyordu. Annenin ve babanın üreme hücrelerinde bir özün olduğunu, bu özün birleştikten sonra yavrunun organlarını oluşturduğunu ve öyle geliştiğini düşünüyordu. Ama bu doğru bir şey değildi. Artı başka düşünürler annenin ya da babanın üreme organında yavrunun minyatür bir kopyasını, bütününün yani buna homunculus deniyordu, olduğunu ve dolayısıyla yavru büyüdükten sonra bu küçük minyatür örneğin gelişmesiyle bunun sağlandığını söylüyorlardı. Yani demek istediğim burada dilin evrimini anlamamız bakımından bir takım düzenek ve mekanizmaları anlatacağımız sonraki videoların anlaşılması açısından Darwinci evrim teorisinin neden önemli olduğunu, neden bu teoriye dayanmak zorunda olduğumuzu ve bu teorinin bize getirdiği olanak ve olanakların neler olduğunu ortaya koymak gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki birkaç videoda bu konuları ele almak istiyorum. Bu konuları ele almanın aslında bir de ikinci bir nedeni daha var. Özellikle genç arkadaşlardan bana gelen sorularda sık sık bu konulara girmem gerektiği söyleniyor. Çünkü bunun nedeni de şu, ne yazık ki ülkemizde sağlıklı bir
müfredat ve eğitim sistemi yok. Sağlıklı bir eğitim sistemi ve müfredat olmadığı için genellikle okullarda eğitim ezbere dayalı, sınav odaklı bir eğitim halinde. Ezbere dayalı ve sınav odaklı bir eğitimin ise günümüzün koşullarına yanıt vermediği ortada. Çünkü bize eleştiren, sorgulayan, nedenleri araştıran, karşılaştırabilen ve mantıklı ve doğru sonuçları kendi irdelemeleriyle ulaşabilen işlek beyinler gerekiyor. Bu işlek beyinlerin oluşması ve yetişmesi açısından felsefe son derece önemli. Örneğin ben bu videoları genellikle doğaçlama çekiyorum. Yani nasıl doğaçlama çekiyorum? Telefonu karşıma koyuyorum ve konuşuyorum. Bu kadar. Yani önce bir hazırlama, bir metinden okuma falan yok. Dolayısıyla böyle yaptığım için anlatımlarım sırasında bazen dilim sürçüyor, bazen yanlış bilgiler veriyorum. Yani böyle hatalarım oluyor, mutlaka oluyor. Çünkü dikkatli bir okurlar benim bu söylediğim, örneğin hemen aklıma gelen bir tanesini söyleyeyim. Bir videoda bir galakside 400 yıldız olduğunu söylemiştim. Oysa ki 400 milyardır. Yani 400 nereye, 400 milyar nereye? Ya da bir başka videoda çok daha basit böyle herkesin bildiği bir konuda dilim sürçmüş, yanlış söyledim. Ama ben bunları düzeltmedim, düzeltmiyorum da. Çünkü ben bu videolarda yani sizlere bilgi vermek gibi bir amacım yok. Çünkü bilgiye ulaşmak istiyorsanız elinizde tabletler, bilgisayarlar, telefonlar, her şey var. Yani herhangi, hatta yapay zeka ve onun yeni Gemini'dir, ChatGPT'dir, birçok başka olanak var. Bunları yazdığınız zaman bütün bu bilgiler önünüze sayfalarca dökülebilir. Fakat bilgilere ulaşmak önemli, kolay da bu bilgileri doğru yorumlamak ve bu bilgilerden yaşamımız ve eğitimimiz ve mesleğimiz açısından doğru sonuçları çıkarabilmek gerekiyor. Bu da ancak felsefeyle mümkün olabilir. Dolayısıyla ben bir felsefeci olarak genç arkadaşlarıma felsefeyi nasıl kullanabileceklerini, felsefenin ne anlama geldiğini, felsefi düşüncenin insanın evrimi ve dilin evrimi bakımından ne anlam taşıdığını ve dolayısıyla felsefe kullanarak bu çevremizdeki bilgi bolluğunu, bilgi bombardımanından nasıl sağlıklı sonuçlar çıkarabileceğimizi göstermek istiyorum. Dolayısıyla benim bir takım yaptığım yanlışların düzeltmeme gerek yok. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ben burada bir eğitim vermiyorum, bilgi anlatmıyorum. Siz benim anlattığım konulara dikkat ettiyseniz her birini internete girdiğinizde çok rahat biçimde bu konulara ulaşabilirsiniz. Çok daha fazlasına da ulaşabilirsiniz. Fakat ben teknik ayrıntılara, bir takım kavramsal inceliklere başvurmadan alabildiğine yalın bir dille önemli olan farklı verilerden, farklı gözlemlerden, bilimlerin ulaştığı farklı sonuçlardan nasıl anlamlı sonuçlar çıkarabileceğimizi, bunları nasıl bütünleştirebileceğimizi ve bunlar sayesinde yönümüzü nasıl bulacağımızı genç arkadaşlarıma göstermeye çalışıyorum. Yani bu videoları çekmemin önemli nedenlerinden birisi de bu. Felsefenin önemini genç arkadaşlarımıza kavratmak, felsefe ışığında bir takım insani temel sorunları nasıl ele alacağımızı ve bunların çözümlerine yönelik hangi adımları atmamız gerektiğini kendimizin bulabilmemiz açısından felsefeden yararlanabilmek. Dolayısıyla bakış açım bu olduğu için dilin kökeni ve evrimine ilişkin çok sayıda kuramın, görüşün ve gelişmenin anlaşılabilmesi açısından Darwinci evrim teorisinin ne olduğunu, neden bizim için bir referans noktası olması gerektiğini ve Darwinci evrim teorisinden nasıl yararlanmamız gerektiğini önümüzdeki birkaç videoda anlatmayı ve işlemeyi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.